Herkese merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber saç örgüsü modeli çok güzel bir bere öreceğiz. Beremiz tam bir günde çıkıyor ve neredeyse yarım yumaktan oluşuyor diyebiliriz. Bakın yumaktan kalanlar bu kadar. Lastikle başlayıp burgu tekniğiyle devam ettim. Hepsini videoda detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Hemen örmeye geçelim. Ben beremde Kartopu Baby One 100 gramı 250 metreye denk gelen bu ipimi kullanacağım. Ayrıca şiş olarak da 4,5 milim şöyle misinalı 40 santimlik şiş kullanacağım. Saç örgülerini yapmak için burgu şişi kullanabilirsiniz veya bir tane daha yedekte şu şekilde misinalı şiş tutabilirsiniz. İlk olarak ilmek atarak başlıyorum. Şöyle uzunca bir pay bırakıyorum ilmek için. 102 ilmekle başlayacağım ben. Bir tane de birleştirmek için fazladan atıyoruz. Yani 103 tane ilmek atacağım. Farklı bir tekniğiniz varsa ilmeğinizi ona göre atabilirsiniz. Ben kendi attığım tekniği göstermek istiyorum. Öncelikle şurada bir düğüm şeklinde ilmek alıyorum. İpime geçiriyorum. Bir yandan da şunu tutmak istiyorum ki size ses yapmasın. Şu ipleri bakın. Boynumdan gelen, ben boynumda tutuyorum ipi. Yani yünden olan kısım ve boşta bıraktığım kısım. Şöyle baş parmağım ve işaret parmağım. Şu şekilde de içten tutuyorum. Ve ilmeklerimi almaya başlıyorum. 102 ilmekle başlamıştım diğer modelimi. O yüzden ben yine 102 ilmekle başlayacağım. Siz ipinizin kalınlığına, şişinizin kalınlığına göre bunu farklılaştırabilirsiniz. Veya işte çocuk için yapıyorsanız düşürebilirsiniz. 102 ilmek yapacağım. Bir tane de birleştirmek için yapacağım için 103 tane ilmek atacağım şimdi. 103 ilmeğimi attım. Şimdi birleştirmemi yapacağım. Birleştirme için ilk ilmeğimin içinden son ilmeğimi geçireceğim. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Ben ikisini tek ilmeğe alıp da yapıyorum. Siz istediğiniz gibi geçirebilirsiniz. Veya çok zorlanıyorsanız tığ da kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. Geçirdikten sonra şu alttaki ipi biten kısmı yani şöyle biraz geriye iteyim bunları çıkmasın. Sıkıyorum. Ve 2 tane düğüm atıyorum ki başlangıç noktam çözülmesin. Şimdi normal bir düz bir ters lastik öreceğim ve düz olan ilmeğimle lastiğime başlıyorum. Düz. İlk sıra biraz yoruyor. Sonrasında çok rahat bir örgü. Düz. Şöyle bakın bir düz bir ters olarak ilerliyorum. Sıramı tamamladım. Şu ipten de takip edebilirsiniz sıra sonlarını ama daha kolay olsun derseniz şu şekilde bir tane ayraç ekleyebilirsiniz. Buradan sonra 12 sıra yapacaktım ben lastiğimi. Siz ölçerek de karar verebilirsiniz uzunluğuna. 12 tane ilmek bence tam ideal geliyor. Şimdi bakın düz ilmekle başlamıştım. Hemen düz olanları düz, yani yine bir düz bir tersle devam ediyorum. Ters olanı ters. Düz olanı düz. Şöyle ters olanı ters örüyorum. Bu şekilde 12 sıramı tamamlıyorum. 12 sıramı tamamladım. Şöyle santim olarak da bakalım. Şu anda 4 santim oldu burası. Benim için yeterli. Siz isterseniz uzatabilirsiniz veya 2 kat katlamalı yapacaksanız eğer de tam 2 katını 24 sıra olacak şekilde örebilirsiniz. Bu sırada arttırmalarımı yapacağım. Ben arttırmalarımı 4 tane örüp bir tane arttıracağım. Siz isterseniz 3'te 1 de arttırabilirsiniz. 102 ilmeğim vardı. 16'nın katları olması çok önemli. Ben şu anda 128 ilmeği yakalamaya çalışacağım. Siz dilerseniz artı 16 veya eksi 16 olarak da yapabilirsiniz. Her eklediğiniz 16'da bir tane daha saç örgü modeli eklemiş oluyorsunuz. Benimkinde 8 tane saç örgü olacak. Hemen arttırmalarımı da göstereyim size. Ayrıca yine dilerseniz devam ettirebilirsiniz.
ben kaçırırım derseniz eğer. 1. Sadece düz örüyorum bu sırayı. 2, 3, 4. Gelen ilk ilmeğimin şu aradan çıkartırsanız ilmeği, şunu da alıp örebilirsiniz ama buradan alırsanız eğer boşluk oluşur. Boşluk oluşmaması için bir alttaki ilmekten çıkarıyoruz. Alıyorum, şişimin ucuna takıyorum. Hemen şuradan girip ters örüyorum. Bakın. Yanındaki ilmek de bu sıradaki birinci ilmeğim oluyor. Hemen devamını getiriyorum. 2, 3 ve 4. Yine düz ilmeğe denk geldi. Şuradan aldım. Şişimin ucuna taktım. İpim geride. Düz olarak örüyorum. İlmeğin kendisini de yine birinci ilmek olarak örüyorum. Eğer ki düze değil terse denk gelseydi onu da göstereyim hemen. Şöyle 2, 3, mesela atıyorum. Şu ilmeğe denk gelip de şunu da alıyor olsaydım. Bunda da şu kısım bakın. Şu şekilde geçirip buradan örecektim. Ve yine ardından gelen birinci ilmeğim olacaktı. Hatta ben burada birkaç tane böyle ilerleyeyim çünkü 2 tane araya sıkıştırmam gerekecekti benim. 4'te 1 arttırıyorum. 102 ilmekte 25 tane arttırmış olacaktım. Ama benim 26 taneye ihtiyacım var. O bir taneyi de bu şekilde araya yedirmiş olayım. Bundan sonrasında şöyle bakın 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Pardon, 5 tane örmüşüm. 4 tane ördüm. Aldım. Üste geçirdim. Şöyle normal ilmek gibi ördüm. Ve yine 1, 2, 3 ve 4 olarak örgümü devam ettiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4'te 1 artırarak totalde de 128 ilmeği bulana kadar ben ilerliyorum. Siz isterseniz artı 16 veya eksi 16 olarak da ilerleyebilirsiniz. 128 ilmekle sıramı tamamladım. Şimdi artık örneğimi kurmaya başlıyorum. İlk olarak 4 taneyi ters örüyorum. Şöyle 4 taneyi ördüm. Bir sonraki 12 taneyi düz örüyorum. 10 tane oldu. 11 ve 12. Yine 4 taneyi ters örüyorum. Tekrar 12 taneyi düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4 tane ters, 12 tane düz olarak ilerliyorum. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. İkinci sırada ne yaptıysam aynısını yapmaya devam edeceğim. 5 sıra 4 ters, 12 düz olarak devam edeceğim. 6. sırada burguma başlayacağım. O yüzden şimdi 5 sıra aynısını örüyorum. Yine ters olanları ters, düz olanlarımı da düz örüyorum. 5 sırayı bu şekilde tamamlayacağım.
5 sıram bitti. Şimdi burgularıma başlayacağım. Öncelikle sıramın başındaki şu 4 tane ters olanı örüyorum. Bunlar model bitene kadar hep ters örülmeye devam edecek. Şöyle 4 tane tersimi ördüm. Burgular için burgu iğnesi de kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir tane daha misinalı şiş kullanacağım. 4 taneyi 2, 3 ve 4 geçirdim. Ön tarafta bırakıyorum. İpimin önünde duruyorlar. İpimi geriye atıyorum. Şuradaki kalan 4 tane, pardon, 8 tane kaldı ya, bakın burada düz örgü. Bunların 4 tanesini şimdi önden öreceğim. İpimi mümkün olduğunca geriyorum. Şu aradaki boşluk kalmasın. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğim burada, bakın. Şişimi çekiyorum. Diğer başa getirdim. Şöyle öne aldım. Bu 4 ilmeği şimdi sıradan örmeye devam edeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Baştan zor gibi geliyor ama zamanla eliniz alışacak. Şöyle bakın, üst üste bindiler bile. Hemen hiç boşluk vermeden şu kalan son 4 taneyi örüyorum. Biraz sıkı oluyor bu sıra. Yoruyor sizi. Bakın, hemen modelimiz çıkıverdi. Yine şu 4 taneyi alıyorum. Ters olarak ördüm. Eksiltme sıralarına kadar tersi ters, düzü düz. Yani bu 12 taneyi hep düz, bu 4 taneyi hep ters örmeye devam ediyoruz. Yine bakın, düz örgülerime geldim. 1, 2, 3, 4 taneyi aldım. Ön tarafa düşürdüm. Hemen şöyle arkadakileri de öne getiriyorum. Esas şişimde kalan ilk ilmeğimden örmeye başlıyorum. İpimi atmamışım, pardon. Bir, iki, üç ve 4. Şişimi çektim. Diğer başa getirdim. Şuraya aldım. En baştan başlıyorum yine. Bu 4 taneyi de. 1, 2, 3, 4. Kalan 4 ilmeğim var. Düzlerden. Hemen onları da arkasına örmeye başlıyorum. Dört tane ters ilmek. Sıra sonuna kadar bu işlemi bu şekilde devam ettiriyorum. Şu andaki örgümüzün görüntüsü böyle. Şurada böyle ufak bir burgu mekanizması oluşmaya başladı. Burma yaptığım sıram bitti. Hepsinin
burgusunu aynı şekilde tamamladım. Şimdi yine 5 sıra ters gördüklerimizi ters, düz gördüklerimizi düz örüyoruz. Bir sonraki burguya kadar. 5 sıra daha ördüm gördüğünüz gibi. Bunu en kolay nereden sayabilirsiniz? Mesela şu anda 11 sıra bitti, 12. sırayı yapacağım. Şu ters olan örgülerden de sayabilirsiniz. Veya bakın, o kadar geriye gitmemek için şuradaki görmüş olduğunuz ilmek benim çapraz yaptığım, yani burgu yaptığım yerdeki ilmek. Bunun üzerindeki ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradan da kolaylıkla sayabilirsiniz. Şimdi 12 ilmeği 4, 4 ve 4 olarak düşünecek olursak ilk burgusunu bu 4 ve bu 4 ile yaptığımız için bu seferki burguyu bu 4 ve bu 4 ile yapacağız. Yani ne yapıyoruz? İlk olarak sıramın başındaki 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Düzlere geldiğimde orta ve sondaki 4'ü öreceğim için ilk 4 taneyi düz olarak alıyorum. Şöyle 4 taneyi ördüm. Şimdi bu sefer bunun önüne geçmesi gerektiği için 4 ilmeği arka tarafta tutacağım. Şöyle 2, 3, 4. Az önceki burguda ön tarafa çekmiştim. Bu seferkinde arkaya atıyorum. Ve şu sıradan gelen 4 ilmeği örüyorum. Dört ilmeğimi aldım. Şişimi çektim. Şuraya getirdim. Şimdi bu 4 taneyi örüyorum. Biraz sıkı oluyor maalesef. Buradan sizi yoracak. Hemen ardından gelen 4 tane tersimi örüyorum. Bakın saç örgüsü modeline dönmeye başladı bile. Bir taneyi daha beraber yapalım. İpimi geriye attım. 1, 2, 3 ve 4 taneyi düz olarak ördüm. Hemen diğer şişimi aldım. 1, 2, 3 ve 4 taneyi geçirdim. Bunu daha kolay görüp şu kısma kadar ilerletebilirsiniz. Evet, haklısınız ama ipleri çektikçe ilmekler gerildiği için bu kısımda ben burada tutarak yapmaktan yanayım. Size nasıl kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Şu aradaki ip boşluğunu da bakın şu kadar falan bırakıyorum. Şöyle biraz daha toplanıyor hatta çekince. 2, 3, çok ses yaptı. 3, 4 tane ördüm. İpimi arka tarafa atıp hemen bu 4 taneyi öreceğim. 2, 3 ve 4. Arkasından 4 tane ters ilmeğimi örmeye devam ediyorum.
Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın. 4 tane şuradan alayım hatta. 4 tane ters öreceğim. 4 tane düz öreceğim. 4 ilmeğimi arkaya atıp bir sonraki 4 ilmeği örüp arkaya attığım 4 ilmeği devamına öreceğim. Burgumu bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Bu şekilde sıramı tamamladıktan sonra yine 5 sıra yine 4 ters 12 düz olarak örmeye devam edeceğim. Bundan sonrası artık döngüye giriyoruz. Yani ne yapacağız? 5 tane daha sıra ördük. Burgu sıramız bittikten sonra 5 tane daha ördük. Şurada yaptığımız burgunun aynısını bir kez daha yapacağız. O neydi? 4 tane ters örüyorduk. 4 tane düzümüzü ön tarafa doğru şişe alıp ortadaki 4 taneyi örüp daha sonrasında şişteki 4 taneyi örüp en sonunda buradaki 4 taneyle devam ediyorduk. Bir sonrakinde bunda ne yaptık? 4 tane ters, 4 tane düz. Daha sonra da arka taraftan burgu yaptık. Bir sırada bunu yapacağız, bir sırada bunu. Yani 5 sıra ördük, buradaki burgunun aynısını, 5 sıra daha ördük, buradaki burgunun aynısını. 6. sırada bunu yaptık, 12. sırada bunu yaptık, 18'de tekrar bunu, 24'te tekrar bunu yapacağız. Bu şekilde örerek şu boyuta kadar geleceğiz. Benim önceden ördüğüm de vardı. Şimdiden sonrasını bununla göstermeye devam edeceğim. Yani şu şekilde ikili olarak bakacak olursak 1, 2, 3, 4 dilim gibi falan örmüşüz şu anda burada. Bunun artık daraltma yerlerine geldik. Ben şişi yine 40 santimle ördüm. Bunda şu anda 60 santim geçirili ama bu 60 santimlik olanı 40 santime oraya aldığım için geçirmiştim. Yani ben bunu da komple 40'la ördüm. Bere biraz geriyor, sizi yanıltmasın. Kafaya taktığınızda bu şekilde görünüyor. Daraltmalarına geçelim hemen. Şişini değiştirmeyi de örerek yapmaya karar verdim bunun. Şimdi sıramın başındayım şu anda. Ben bunu bitirirken en son bir sıra burgumu yaptım. Daha sonrasında da bir sıra sadece düz gittim. Siz de yaparken buna lütfen dikkat edin. Bu kısımdayken eksiltmeye başlayın. Dilerseniz bir dilim daha ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bir dilim düşürebilirsiniz. Tamamen sizin yapmaya çalıştığınız ölçüyle alakalı. Sadece şu görüntü sizi yanıltmasın. Şu şekilde duracağı için, daha yaygın duracağı için bere boyu kısalıyor zaten. Şu anda dar ve uzun duruyor. Şöyle 40 santimlik şişimi örerek almaya başlıyorum. İlk olarak ters olan ilmeklerimi alıyorum. Ama ters olan ilmeklerimi alırken bu sırada 2 tanesini bakın bir ip karışmış, şunu düzelteyim. Şu ipler de sizi çok yoracak. Hangisinin nereden geldiğine dikkat edin. Mesela bu alttaki ipe ait. Görüntüyü bozuyorlar. Şimdi oldu. 2 taneyi örüyorum. Şu 2 taneyi beraber örüyorum. Ve düz örgülerime devam ediyorum. Şu ses yapmasın. On 12 tane yine aynı şekilde örüyorum. Yani burgudan sonra da ikinci sıramı yapmış oluyorum aslında şu anda. Ama bir yandan da eksilterek yapıyorum. Bunda olacak olan 12 tane düz, 4 tane terste, 12 tane düz, 4 tane terse düşüreceğiz bu sırada. Bu yine çıktı. Sonuncuyu ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ters ilmeğim var. 1, 2, 3 ve 4'ü beraber örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. İkinci eksiltme sıramın başındayım. Yine bu sefer
ters örgülerimden eksilteceğim. Geçen sefer bu uçtakini eksiltmiştim hatırlıyorsanız. Bu sefer bu taraftakini eksilteceğim. Yani sıramın başında ilk ters örgülerimden başlıyordum biliyorsunuz. Hemen ilk ikisini eksilttim. Bir sonrakini direkt ördüm. Şöyle hemen düz örgülerimi örüyorum. Sonuncu düz örgümü de alıp ters örgülerimin ilk ikisini burada kesiyorum. Sonuncuyu tek alıyorum. Bu sıramı da bu şekilde ara ilmeklerimi eksilterek devam ediyorum. Üçüncü eksiltme sıramdayım şimdi. Şu arada kalan iki ilmekli tersleri teke düşürüyorum. Zaten iki tane kalmıştılar. Her birini ikili örüp düz örgülerime de bu sırada devam ediyorum. Dördüncü eksiltme sırama başlıyorum. Bu arada burgudan sonraki 5. sıramı yapıyorum. Yani bir sonraki burgudan önceki son sıradayım. Şimdi burada zaten tek ilmeğim kalmıştı biliyorsunuz. Bunu yok etmeyeceğim. Bunu normal bir şekilde örüyorum. Şimdi benim düz örgülerimde 12 tane ilmeğim vardı. Bu 12 tane ilmeğin 3 tanesini eksilteceğim. Yani 4 4 4'tü burgularım, 3 3 3'e düşüreceğim. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi en baştaki iki tanenin kalmasını istiyorum. Burada da en baştaki iki tanenin kalmasını istiyorum. En kenardakilerde şunu ve şunları vuracağım beraber. Ortadaki 4 taneden de bir sonraki burmada bu tarafa doğru vurulacağı için onu da şu kısımdan alacağım. Yani bu tarafa doğru yatıracağım. Şimdi beraber uygulayarak yapalım. Bir tane ördüm. 2 tane ördüm. İlmeğimi aldım. Hop, kaçırdım. Şöyle baştan göstereyim. İlmeğimi ters çevirdim. İlmeğimi tekrar ters çevirdim. Şuraya geri aldım. Ve tersten ördüm. Çünkü bu şekilde durmasını istedim. Bu tarafa doğru dönecek ya. Eksiltmesi de o yana olsun diye. Şimdi bu tarafa devrilsin istiyorum. Çünkü burgum böyle dönecek. Bunun için de ne yapacağım? Şöyle ipimi bir gerdireyim. Şuradan alıp şu şekilde ördüğümde bakın o da bu tarafa doğru yattı. İki taneyi normal örüyorum. Bu da şimdi şuradan çıktı. Yani şu şekilde devam edeceği için bunun da bu tarafa yatmasını istiyorum. O yüzden ipim arkada şöyle ikiliyi aynı anda örüyorum. Böyle bir eksiltme sırası yaptım. İki taneyi de yine düz olacak şekilde örüyorum. Bir taneyi düz alıyorum. Ters alıyorum, tek alıyorum. Arkasından iki taneyi düz bir şekilde örüyorum. Eksiltmeye geldim. Şöyle tersine çevirerek bu tarafa aldım. Tersine çevirerek yine bu tarafa aldım. İlmeklerimin yönü değişti. Şöyle bakın bu şişte dururken göstereyim. Yani ilmeklerim bu tarafa bakarken şimdi bu tarafa bakıyorlar. Hemen ipimi arka tarafına geçiriyorum. Şişle arka tarafından alıyorum. Burgum eksiltmem bu yöne düştü. Hemen yanındakileri de eksiltiyordum hatırlarsanız. Şu şekilde aldım onları da. Hemen iki tane örüyorum. Şu iki taneyi yine beraber örüyorum. İki taneyi tek örüyorum.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın benim burgu içindeki düz ilmeklerim 9 taneye düştüler. Burgu sırama geldim şimdi. Bu taraftan vurma yapacağız bu sefer biliyorsunuz. İlk ters ilmeğimi alıyorum. Şöyle şişime 1, 2, 3 taneye geçiriyorum bu sefer. Çünkü eksiltme yaptığım için artık burgumun ilmekleri 3'er tane. Hemen arkasındaki 3 taneyi örüyorum. İlmeklerimi kaçırdım. Şöyle 3 taneyi ördüm. Hemen şu 3 taneyi örüyorum. Sıradaki 3 tane düzümü de alıp bu motifimi tamamlıyorum. Bakın daha küçük bir burgumuz oldu bu sefer. Bir tane ters ilmeğimiz var aradaki. Onu ördüm. Hemen sıradaki burguya geçiyorum. Bir taneyi daha yapalım beraber. 1, 2, 3 taneyi aldım. Sıradaki 3 taneyi ördüm. Hemen şişimi diğer tarafa çekiyorum. İki ve üçüncü. Biraz fazla sıkı oluyor. Şu sıradaki 3 taneyi yine örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Burgu sıram bitti. Eksiltmeden normal örgümü yapacağım şimdi. Ters olanları ters alıyorum. 9'ar tane düz ilmeğim vardı biliyorsunuz. Onları düz örüyorum. Biraz sıkı olmaya başladı. Biraz zorlayacak sizi buralarda. Ama artık sonuna geldik beremizin. Çok az kaldı. Şöyle düzleri düz, tersleri ters örerek sıramı tamamlıyorum. Bu sıramda yine eksiltme yapacağım. Şu aradakini ters olanımı aldım. Şimdi 3 parçaya bölmüştüm hatırlıyorsanız. 4 4 4'tü. Geçen sefer 3 3 3'e düşürdüm. Şimdi de 2'ye düşüreceğim. Bunun için de bir taneyi düz örüyorum. Artık buradakinin, en baştakinin bu tarafa yatmasını istediğim için şu şekilde örüyorum. Şimdi tekrar şuradan eksiltme yapacağım. Bunu bu tarafa yatıracağım. Bu daha kenarda kaldığı için bir taneyi ters çevirdim. 2 taneyi ters çevirdim ilmekleri. Geriye taktım. Arka tarafından ipimi alıyorum. Bakın bunun da eksiltmesi bu tarafa doğru düştü. Bir sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Şunları da bu tarafa doğru gitmesini istediğim için ön tarafından eksiltiyorum.
Sonuncuyu tek alıyorum. Ters olan ilmeğime geldim. Onu alıyorum. Düz ilmeklerimden birinciyi ördüm. İkinciyi ön taraftan eksilterek ördüm. Hemen arkasından bu tarafa yatırma yapacağım için ilmeklerimin öncelikle yönünü değiştiriyorum. Geriye aldım. Arka taraftan eksiltiyorum. Şöyle biraz sıkalım arasını. Şu ilmeğimi tekte aldım. Bunları ön tarafından yönünü değiştirmeden sağ tarafa yatmasını istediğim için eksiltiyorum. Bir sonrakini normal ördüm. Bakın. Şu anda 6'şer tane ilmeğe düştüler. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son eksiltme sıramdayım. Şöyle 100 santimlik uzun bir şişe geçeceğim. Bunu manevralı şekilde kullanacağım. Çünkü artık bir tık daha daralttığımda bu şiş bana yetersiz kalacak. Şöyle ters ilmeğimi örerek başlıyorum. 6'şer tane ilmeğim kalmıştı bakın örgülerimde. Bunları artık komple, yani 2 2 2 kaldı her boğumda. Bunları teke düşüreceğim. Şöyle eksilterek ilerliyorum. Yine yönü karışsın istemiyorum. Ortadakini az önceki gibi ters çeviriyorum. Ve arkadan alıyorum. Artık örgü çok zorlaşmaya başladı. Şöyle eksilttim. Bunu sağ tarafa doğru eksiltiyorum. Yani bir tane aradakini yine örüyorum. Eksiltmelerimin sağdakine önden alıyorum. Ortadakine yönlerini çevirip arkadan, en sondakine de yine önden alarak sağ tarafa düşmesini sağlıyorum. Bir taneyi daha yapalım. Şöyle ters olan örgüm. Bu da sonra arada büzgü yaparken bize sıkıntı çıkarır mı diye düşündüm. Bunu da düz olarak alıyorum bu sırada artık. Bu aradaki tersleri de düz örgü olarak alıyorum. Şunu atladım. Bunu sıranın sonunda değiştireceğim. İlk iki taneyi önden normal bir şekilde eksiltiyorum. Şöyle şunu, ilmeğimi tersine çevirdim, ikisini de yönlerini değiştirdim. Tekrar şişime geçirdim. İpimi arkadan geçiriyorum. Bir sonrakini yine önden düz bir şekilde. Şimdi iki tanesini yaptım. Şu öndeki iki tane daha burgumu, saç örgümü bu tarafta yapacağım. Sonra şişimin diğer tarafına geçeceğim. Şu iki taneyi de yapalım. Hemen onu nasıl yapacağız onu anlatacağım. İlk 4 burgumu bitirdim. Sonraki 4 burguma geçeceğim. Şimdi şöyle şişimin en sonuna, 100 santimlik şişimin en sonuna çekiyorum. 100 santimlik şişimin son tarafına çektim. Şimdi diğer ucunu alıyorum. Şu ucu da iç tarafa takalım. Ses yapmasın. Hemen buradan devam edeceğim. İlk önce düz ters ilmeğim var. Bunu şöyle
düz ördüm. Sırada gelen ilmeklerimden yine aynı şekilde ilkini önden ikili aldım. Bir sonrakinin yönünü değiştiriyorum. Şöyle arkadan ikili alıyorum. Sol tarafa düşecek şekilde. Ve şuradan ön taraftan sağ tarafa düşecek şekilde sonuncuyu da alıyorum. Bir sonrakini, aradakini normal tek bir şekilde düz örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Bu sıramı da bitirdim. İsterseniz burada da bitirip üzerine dikiş de atabilirsiniz. Ben ikişer tane daha eksiltmek istiyorum. Şu anda benim 24 tane ilmeğim var. Şöyle bakın, şu uzun olan son ördüğüm kısmı uzun bırakıyorum. İpte, şişte. Şöyle ilmeklerimi diğer uca doğru ilerletiyorum. Şurada bakın. Şişimin kalanı. Ben şu taraftan örmeye devam ediyorum. Bu sırayı sadece şöyle düşey şekilde ikişer ikişer örüyorum. Tamamen yarı yarıya eksiltme yapacağım. Artık bu son sıra. Bakın bu sıramı da bitirdim. Artık sadece 12 tane ilmeğim kaldı. Buradan sonrasında ipimi artık kesiyorum. Şöyle şu boyut yeterlidir. Yün iğnenizle beraber bunu rahatlıkla geçirebilirsiniz. Ben şu an yün iğnem olmadığı için tığ kullanacağım. Bir sonraki ilk ilmeğin içinden başlayarak ipimi tüm ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Şişlerimi ipi geçirdikten sonra çıkarıyorum. Ve bu kısmı büzüyorum. Şöyle bakın, komple tamamen kapandı. Ve çok bütün bir görüntü oluştu. Çünkü hiçbir yerinde normal örgüye dönmedik. Hep burgumuzu devam ettirdik. Eksiltmelerimizi de burguların yönüne yaptığımız için böyle muntazam bir görüntü oluşuyor üzerinde. Normalde burası bozuk olur biliyorsunuz. Pompon falan takmak zorunda kalırsınız ama hiçbir şeye gerek kalmadan şöyle kullanabilirsiniz. İpimi hemen iç tarafa geçireceğim. Tersini çevirdim. Tekrar sıkıyorum iyice. Şöyle en yakın ilmeğimin içinden bunu çekiyorum. Sıkı sıkı çekiyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Hatta bunu şöyle bir sıkmak için kullanalım. Hemen şurada bir tanenin daha içinden yakın bölgedeki, nereden alalım? Şuradan. Aldım. Bir zincir çektim. 2 zincir çektim. İpimi geri alıyorum. Şöyle bakın. Üstü kusursuz bir bere oldu. İpi daha sonra içinde yediriyoruz. Bir tane burada ipimiz vardı hatırlarsanız. Başlangıç ipimiz. Zaten başka hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hemen bunu da içeriye aldım. Şu iç taraflarda gezindirerek onu da yok ediyorum. Birimin sonuna geldik. Tamamen dikişsiz. Her yeri muntazam. Herkesin görünce satın zannedebileceği bir beremiz oldu.
Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aklınıza takılan şeyleri yorumlara bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.